Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız, misafir bahçelere hoş geldiniz. Bugün çok uzak değil, bir komşum, bir arkadaşım hem de çiçek dostum olan Demet Hanım'ın bahçesini gezeceğiz. Birlikte çiçek hatıralarımız çoktur. Birlikte yaşadığımız çiçek hatıralarımız, anılarımız çoktur onunla. Birlikte seralara koşturmuşluğumuz çoktur. Tabii ki şu sönük olan, renksiz olan zamanda dahi ben bahçesinde güzel renkleri bulup size göstereceğim. Demet Hanım'ın bahçesini 3 kategoride gezeceğiz. Önce bahçesini, meyve ağaçlarını görüntüleyeceğiz. Sonra kaktüs, sukulent merakı da var arkadaşımın. Onları görüntüleyeceğiz. Daha sonra da antika eşyaları bir bölgede onları tasarlamış. Yani yaşam alanı olarak farklı bir tarzda. Genelde çiçek seven arkadaşlarım antika eşyaları, eskiye de bir özlemi var. Onları da bir seyretmeyi seviyoruz. O yüzden onları da sizlere görüntüleyeceğiz ve onlarla misafir bahçeleri kapatacağız. Demet arkadaşım kendisi görüntülemek istemedi. O yüzden o katılamayacak ama kalbi bizlerle zaten bahçesini, çiçeklerini görelim diye bize açtı. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım fazla zaman geçirmeden bahçeye gezelim. Evet sevgili dostlar, yine başladığımız noktadan devam edelim istiyorum. Bir papatya, çeşme papatyası deniliyor. Bu zamana kalan, gelen bir güzellik. Hemen arkada muhteşem bir abutilon görüyoruz. Ağaç küpesi dediğimiz. Kırmızı çok güzel oluyor gerçekten. Turuncusu daha bir yaygın. Hepsi güzel. Zaten çiçeğin kendisi muhteşem. Demet arkadaşımın birçok küpelisi de var. Küpeli biliyorsunuz özel bir yer istiyor. Yarı gölge, ağaç altında. Arkadaşım da saksılarla onları böyle ağaçlara asmış durumda. Şu anda renkleri yok, geçmiş baharda, yazın gayet güzeldi ama bir iki tane böyle çiçekleri var. Onları size göstereceğim. Şöyle tasarıma bakar mısınız? Rabbimin sonsuz sanatı bunlar. Bunlar çiçeklerin... Ah bu düştü. Demet Hanım görmesin beni. Ama harika bir formda, renkte gördüğünüz gibi. Hem modelleri farklı olabiliyor hem de renkleri. Bunu böyle koyayım ben. Evet bunu da böyle. Küpeli esintili yer istiyor. Bir de burada var kıvrımlı etekleri. Bu da mordu muhtemelen ama şu anda görünmüyor. Evet gördüğünüz bir farklı ada çayı buradan aşağıya sarkmakta. Açelyeler. Evet yüzlerce çiçek türü var ama son dönemlerde meyveye yöneldi arkadaşım. Şöyle bakarsanız dut. Meyveleri de tabii şimdi olgunlaşma zamanları. Greyfurt sanıyorum. Ama aradan ben size bir karanfil buldum. Şöyle bakarsanız kırmızı karanfil. Ve sıralı olarak ortancalar. Burada da bir küpeli görüyoruz. Ve yukarıya bakınca narları görüyoruz arkadaşlar. Evet dışarıdan çekim yaptım. Ada begonvili böyle görünüyor. İçeriden değil, dışarıdan daha güzel görünmekte. Birçok çiçek de gölgede kaldığı için açamadı. Şimdi bu begonya, yine lantana, mine. Şöyle açelyeleri falan ağaçların altında. Yine küpeli ve açelyeler şu anda açık değil ama hemen mandalinalara geçelim.
Burada da portakal. Portakal, mandalina önce yeşil oluyor. Ben turuncu sanıyordum önceden. Ama önce yeşil oluyor, sonra rengi dönmekte arkadaşlar. Hemen yanında limon. Kanarya gülünün dalı. Çok renk yok dedi arkadaşım, dedi. Ne çekeceksin? Dedim bulurum ben yine birçok çiçek. Baharda tabii ki görüntüleyeceğim. Papatyalar şu anda renksiz. Sedum palmer kışın açacak. Şöyle sedum, sukulent tür. Açelya açacak, açmaya hazırlanmakta. Ve kaya çiçeği, hasekiler, ah her halini severiz. Şöyle bakalım. Evet, duvar üzerine şöyle bu çiçekten dikkat ederseniz misafir bahçelerde herkeste var. Brillant. Harika bir çiçek. Burası çok güzel geldi onlara dedi. Bazı sukulentlerini böyle duvar üstünde konumlandırdı. Hatta iplerle de tuttu ki düşmesinler diye. Şöyle bakarsanız ada begonvili ve gülü şöyle dışarıya sarkmış. Şurada bir çiçek var. Yaprakları biraz serttir. Çok güzel ama görünüyor şu anda. Efe püskülü arkadaşlar, araştırın. İnternetten bakın. Çok renkli çiçekleri olan bir fese benzeyen, renkli fesi andıran bir çiçek. Hemen şurada yine güzel bir küpeli görüyoruz. Ballıca. Evet, evin bir duvarını şöyle sağ taraftan döndüm arkadaşlar. Soldan böyle bir görüntü alalım. Bu sukulentleri alalım. İçeridekileri ayrı başlıkta sonradan görüntüleriz. Bunları şimdi görelim. Şöyle. Bu çiçeğe de yetişemedim. Şöyle bakarsanız ipek çiçeği. Sarı sabır. Springtime. Crassula. Bu da açmakta. Yüzünü bu tarafa dönmüş durumda. Şöyle bakalım. Orada aşkın gözyaşları var. Farklı türler. Şöyle. Evet, farklı türler bir arada. Şöyle farklı bir sukulent. Tüylü ve kalın formlu. Bunlar da fıstık kaktüs sanıyorum. Kendi içinde ayrıntılı isimleri olabiliyor. Onları çok, kaktüs sukulent konusunda çok fazla isim bilmiyorum. Birkaç taneyi geçmez. Bu morganium, bunu biliyorum. Özellikle öğrenmiştim, sarkıcı. Bir aslan ağzı var burada. Açıyor. Aslan ağzı kışın da açtığını gördüm. Yani kışa da dayanıklı. Yine şu an hatırıma gelmedi. Bu da anne-i gibi bir ismi vardı. Ya sessiz harfler yan yana olduğu zaman çok isimlerini söylemekte zorlanıyorum. Orada sardunya var. Yine bir farklı sukulent şöyle açmış. Şöyle onu da bir görün. Şu sukulent açtı, geçmek üzere. Birçok dalı da kurudu. Şimdi kendisini göstereceğim. Çok farklı. Şöyle bakarsanız yine o aloe vera türlerine benziyor yapısı. Farklı bir tür. Aslan ağzı tarafından. Orada haseki. Yine şöyle farklı sukulentler. Beraber bir gün pazara gittik sukulent satılıyor diye. İnanır mısın 2-3 kasa sukulent seçtik birlikte. Bir ara bayağı kaptırdı arkadaşım. Hatta şöyle çilekleri dizmiş cam kenarına. Önünde güller. Bahar halini de Rabbim nasip ederse göstereceğim rengarenk. Şimdi burada bu kaktüsler burayı çok sevdi dedi arkadaşım. Bakın çok hoş. Bir yılanvari. Demir olduğu için biraz içeri zorlandım arkadaşlar. Şöyle bakarsanız
Evet, bu fulgens denilen sukulent turuncu harika açar. Orada farklı türler de var. Kılçık atlas var. Kuyruklu kaktüs uzanıyor aşağıya doğru ve yılbaşıları dizilmiş. Şöyle bakarsak yavaşça. Evet, şimdi ne yaptık? Bir tarafı bitirdik arkadaşlar. Oradan mı gideyim, buradan gidelim. Buradan ortancalardan devam edelim. Bu da Loropetalum arkadaşlar. Çok güzel bir çiçektir, bendeki gitti. Çok değerli bir çiçektir. Şöyle küçük püskülvari çiçekleri var. Hemen şurada uzanabilirsen şöyle bakarsanız bunun birçok böyle çiçek açtığını düşünün. Harika olur bütünsel olarak bakılınca. Şu anda açmamış hali. Bir sınameki burada var. O da benim gibi yani ne bulduysak, ne gördüysek aldık, doldurduk. Sonradan da birbirini kapattı, gölge oldu derken onlar için pek sağlıklı olmadı. Böyle baktığımız zaman birçok çalı tür var sıralı. Evet, ortancalar dizili girdiğiniz zaman, bu da mor açan çok güzel bir çiçek, henüz açmadı. Şöyle devam edelim. Yine papatyalar, kış papatyası açmamış. Gülleri şu anda en solgun zamanları, oya ağaçları var. Harika açmıştı yazın. Tabii ki geçti. Birkaç sardunya var. Şimdi onları göstereceğim. Şöyle bir devam edelim uzaktan ve içeriye geçeceğim. Bahçe dışından öyle bir görüntü alıp Veronika Hebe açtı, geçti. Böyle yaprak formu da hoş. Kışın da böyle kalır. Hebe çalısı. Bu da aynı şekilde farklı bir tür. Daha ince yapraklı. Kasımpatı var burada. O hazırlanıyor. Sarı sanıyorum. Şöyle birkaç sardunya. Şöyle bakalım. Renkleri güzel. Şöyle biraz yukarıya çıkarsak yukarıdakileri de görüntüleyelim. Mor sakız sardunya. Fasulye sarmaşığı, mum çiçeği burada yukarıya doğru tırmandırmış. Fasulye sarmaşığı tohuma durmuş. Yerde de sardunyalar ve yine anne, gibi bir çiçek arkadaşlar. Ben söyleyemiyorum adını. Koyu renklisi ve yeşil. Şöyle biraz yakın plan tutayım. Sukulent türlerin hiç açması gerekmiyor. Açıyorlar muhakkak ama böyle formları, bu halleri gerçekten göz dolduruyor. Ve yaz kış bu şekilde de olduğu için göze hitap etmekteler. O yüzden tercih edilmekteler arkadaşlar. Evlerde de aynı formda kaldıkları için. Diğer çalı türler, çiçekler biraz daha işte yaprağı dökülüyor, kuruyor vesaire. Bazen solgun, bazen hasta oluyor. Onlar da hastalanıyor ama onlar daha dolgun duruyorlar. Ay muhteşem. Ben burada takıldım kaldım. Burada bir mis zambağı sanıyorum. Farklı türler bir arada. Yine agapanthus, ağaç hatmisi büyüyor. Ve bu köşede giden çiçekler de var aynı şekilde. Şöyle bakarsak burada bir Japon gülü ve bir sarmaşık görüyoruz ki sarmaşığın rengi açık renk, yeşil ve şöyle küçük avizeler halinde sanki balon çiçeği sarmaşığı diyoruz buna. Çiçekleri çok küçük, minik gördüğünüz gibi burada beyaz bir tane görünüyor. Bu balonlar daha sonra sararıyor ve rengi şöyle bakır rengine dönerek çok hoş bir görsel oluşturmakta. Bir tane de Japon gülü açmış. Yaprak formu da çok hoş balon çiçeğinin. Böyle bakarsak. Şimdi ön tarafa bir geçelim. Bu da bordo yapraklı, hoş duruyor, gerçekten parlak. Birkaç yerde var.
Evet, bir ağaç küpesi oldukça büyümüş. 4-5 metreyi geçmiş. Hemen arkasında fırça çalısı öyle şu anda çiçek yok üzerinde. O da aynı şekilde çok uzamış. Hemen şu gördüğümüz ligustrum normalde çitlerde kullanılır ya. Onlar kesildiği için küçüktür. Yoksa ağaçtır onlar da. Gördüğünüz gibi şöyle meyveler de vermiş. Hemen önünde erik. Bazıları saksılarda meyvelerin. Bu da çok hoş bir bitki, bahçede peyzaj bitkisi. Hemen orada cennet bambusu görüyoruz. Bu da yaz, kış, 4 mevsim farklı renklerde, farklı formda oluyor. Çiçekli dönemi de çok hoş. Meyveye dönme, sonradan bunlar kırmızı olmakta. Şöyle bol bol meyve vermiş. Bu altta kaldı. Çalı tür zaten çok ağacımsı değil. Öyle büyümez. Fakat az önce dediğim şu abutilon ağaç küpesi, bu bitkiler yan yana olduğu zaman birbirleriyle yarış halinde olmaktalar. Yarış ediyorlar arkadaşlar. Yani birbirini geçmek, güneşe ulaşmak için aslında yarış dediğimiz güneşe ulaşma sevdası ile oldukça boylanıyorlar. Bu daha yaygın olan türü abutilonun. Küçük çiçekli olanı. Bir armut var burada, harika. Farklı bir tadı var diyor, elma ile armut arası. Meyveler zaten fark edilmiyor. Meksika petunyası, Türk kızı, tek tük. Güneş alamıyor burası, duvar arkası olduğu için. Güller oldukça büyüdü ve kapladı. Yine abutilon. Şimdi ben burada şunu söyleyeceğim. Arkadaşım ilk tasarım yaptığı zaman, geldiği zaman şu anda hiçbiri yok. Diyelim mavi yasemin. 7-8 tane mavi yasemin, sarı kanarya gülü, işte onun yanına kırmızı hanımeli, üçer dörderli renkleri böyle buket buket tasarlamıştı. Tabii aldığı zamanki hali kalmadı. Hepsi de büyüdüğü için birbirine de zaten zarar verdi. Sağlıklı olmadı. Hepsini söktü arkadaşım. Güller de aynı şekilde. Şu kadarcık küçük bir bahçede yüzlerce gül fidanı vardı. Açtığı zaman rengarenk bir renk cümbüşü olmaktaydı. Sonrasında artık bakımı da zor. Söktü onları, kaldırmış hali bu. Meyveye artık dönüyorum dedi. Burada bir yasemin türü var yine. Meyveler şu anda bakın saksılarda. Evet, burada harika bir gül var. Onu görüntüleyelim. Turuncu. Arkadaşımın klematisleri çok güzel ama şimdi zamanı değil işte. Çok güzel klematisleri de var. Burada bir melisa var, kolonya çiçeği. Evet, içeride kaktüs bölümünü görüyorsunuz. Şimdi oraya geçeceğiz. Kaktüsleri önce biraz bu camdan bakalım. Arkadaşım bütün o duvarları karşısı ve berisi olduğu gibi bu çiçeklere saksı yaptı. Saksılık raflar yaptırdı. Çok özen gösterdi. Aynı tür saksılar almaya gayret etti. Fakat bazıları sağlıklı olmadı, yine değiştirdi. Bir yandan işte bu şekilde bunların her biri ayrı bir dünya. Daha yakından şimdi gidelim, görüntüleyelim. Evet, kapıdan girdiğimizde hemen kocaman kalançolar karşılıyor bizi. Onları o şekilde güzel. Evet, yine burada sukulentler bir arada, farklı türler. Fulgens dediğimiz turuncu renkli olan harika bir sukulenttir. Çok seviyorum ben onu. Şöyle, evet şöyle bakarsanız raflı sistem yaptı. Altı dolu. Nasıl şey yapalım? Prenses çamı, aşkın gözyaşı, eforbia trigona, aloe vera, böyle karışık sukulentler de bir arada, gidenler de oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşım hastanede yattı, bayağı hasta. Ciddi rahatsızlıkları vardı. O da ilgilenemedi. Böyle olduğu kadar. Evet, bu tacitus dediğimiz harika çiçek. Bunu çok aradı, bundan çok. Sonunda bulmuşken çok almış galiba.
Ay, çok aradı bunu, her yerde sordu. Çok güzel çiçekleri oluyor. Benim de baharda açmıştı. Şöyle biz alttan geçtik. Şimdi üste döneceğiz arkadaşlar. Şöyle kocaman yapraklı. Kalançolar orada. Kalançolar daha sonra belki canlanabilir. Şöyle farklı türler bir arada. Alt kısmında arkadaşlar. Şimdi şöyle yine sukulent, eforbia, mili böyle renklerde. Rengi çok güzel. Gerçekten harikulade bir çiçek bu. Burada da var. Şu anda en sönük zamanları arkadaşlar. Yine de dediğim gibi bitki severler muhakkak. Evet, damat mendili denilen. Şöyle bakalım. Değil mi? Var mı? Ne yapalım? Biz de gittik işte Grimsey'i aldık. Çok dikkatli bakarsanız fark edilmekte. Farklı türler, renkler bir saksıda aranjman yapılmış.
Evet arkadaşlar, bahçeyi, sukulentleri, kaktüsleri gördükten sonra son olarak Demet Hanım'ın özel olarak tasarladığı kendine ait bölümü izleyerek sonlandıracağız. Arkadaşlar, Demet Hanım'ın ayrıca Facebook'ta grubu var. Çiçek Güzeli Yarışması isimli gruba da girip bakabilirsiniz. O grubu arkadaşım kurdu. Bilginizde olsun. Sonraki misafir bahçelerde başka güzel insanlarla, başka güzel çiçek dostlarıyla tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın arkadaşlar.